Nyquist kararlılık kriteri. Şimdi Nyquist kararlılık kriterinde burada ne yapıyoruz? Sistemin kapalı çevrim transfer fonksiyonu ile ilgili transfer fonksiyonu ile ilgili öngörüler öngörülerde bulunma imkanı sağlıyor bize. Fakat ne tabanında? Açık sistem davranışı üzerinden. Tamam mı? Açık sistem davranışı üzerinden tanımlanmasını sağlıyor. Kapalı çevrim transfer fonksiyonunun kararlılığı ile ilgili. Ve bu frekans uzayında çalışıyor dedik. Frekans domaininde çalışıyor. Ve açık çevrim kararsız kutupları burada önemli. Açık çevrim kararsız kutuplar. Bu ne demek? Şimdi ona bir bakalım. Öncelikle normalde şöyleydi bizim. Yine kontrol sistemimizin yapısı. Şuraya referans dedik. Referans vardı. Bir tane burada kontrolcü var. Sistem var. Buna P-plant diyelim. Controller plant. Sonra geri besleme yapıyoruz. Yine birim geri besleme olduğunu varsayıyoruz. Bu şekilde bir yapımız var. Açık çevrim burada ne demek? LS loop transfer function PS çarpı CS değil mi? Bunu biliyoruz. Şimdi bunun kapalı çevrim transfer fonksiyonu ne? PS çarpı CS bölü bir artı PS çarpı CS değil mi? O zaman ne oluyor burada? Şu kısım LS olmuş oluyor değil mi? Yani bir bölü bir artı LS. Pay kısmı da LS olmuyor mu burada? Evet LS var burada da. Evet aynen. LS var ama hani kararlılığa bakarken neydi? Kutuplara bakıyorduk değil mi? Kutupların yerleşimine. Açık çevrimde PS çarpı CS oluyor. Fakat kapalı çevrimde ne oluyor? Bir bölü bir artı LS aslında. Yani biz burada kararlılık analizini yaparken bir artı LS'ye odaklanacağız. Anlatabildim mi? Tamam var mı burada sorun? Şimdi mesela bir örnek üzerinden açıklayalım. CSGS dedik tamam. Kutupların CSGS'si. Ha, CSGS bir artı CSGS tamam. İstediğimiz şey bir artı CSGS'ye odaklanacağız dedik değil mi? Şimdi burada mesela şöyle bir şey yapalım. CSGS'miz eğer bunun kutupları sağ düzlemde kalıyorsa sağ düzlemde bir kutbu varsa ne yapıyordu? Kararsızlığa geliyordu değil mi? İşte E üzeri ST olmuş oluyordu. O zaman ne oldu? Eksponansiyel artıyordu değil mi? Pozitif kısmı, reel kısmında bakacak olursak zaman cevabında. Bunu zaten şeyden biliyorsunuz. Sistem analizi dersinden biliyorsunuz. Yani sağ yarı düzlemde kaldığı sürece kutuplar sistem kararsızlığa gidiyordu. Şimdi CSGS'miz şey olsun. Açık çevrim transfer fonksiyonumuz S artı A, S artı B olsun. Değil mi? Bir tane kutup olsun, bir tane sıfır olsun. Kutbumuz eksi B'de. B negatifse mesela eksi eksi artı yapacak. O zaman ne olacak? Sağ tarafa atacak. Tamam. Burada ne yapıyordu? Karakteristik polinomu mesela bunun bu. CSGS'nin. Peki bu ama açık çevrim sistem. Açık çevrim kararsız olabilir bir sistem ama kapalı çevrimde kararlılığı nasıl denetleyeceğiz? TS'ye yine şey yaparak TS eşittir neydi? CSGS bölü bir artı CSGS. Şimdi o zaman ne olacak bu? S artı A bölü S artı B CSGS bir artı böyle bir artı S artı A bölü S artı B. S artı B parantezine aldık şurayı. S artı B, S artı B parantez şeyini aldık. Biri genişlettik S artı B, S artı B. O zaman ne oldu? S artı A bölü S artı B yukarıda S artı 2S yani yukarısı ne oldu burası aşağısı ne oldu? 2S artı A artı B bölü S artı B değil mi? Sadeleşti. Yani şu S artı B'ler götürdü birbirini. S artı A bölü S artı A artı B olmuş. Tamam. Bu TS için geçerli. Transfer fonksiyonumuz bu. Biz ne dedik? Bir artı CS GS'ye bakacağız dedik değil mi? Bir artı CS GS'ye. Çünkü nedir? Şu payda kısmının
Yani payda kısmının bu karakteristik polinom olmuş oluyor artık. Karakteristik polinom oluyor. Polinomial. Peki bu karakteristik polinomun gerçekteki yapısına bakacak olursak 1 artı S artı A bölü S artı B değil mi? S artı B'lerle genişletirsek ne oluyor? 2S artı A artı B değil mi? 2S artı A artı B. S artı B aşağıda kalıyor. Peki açık çevrimde, şimdi bakın buna dikkat edin. Açık çevrimde B kısmı, yani açık çevrimin kutbu, şimdi yazıyorum buraya, açık çevrimin kutbu. Açık çevrimin kutbu. Güzel. Closed loop stability için açık çevrimin kutbu. Kapalı çevrimde ne oldu? Kapalı çevrimde ne önemli hale geldi? Açık çevrimin kutbu kararlılık, açık çevrim kararlılığı için dedik. Açık çevrimin kutbu yani B değil mi? Bu mesela S artı A S artı B örneğinde S artı A bölü S artı B örneğinde değil mi? S artı A bölü S artı B örneğinde ne var? Açık çevrimin kutbu B önemli değil mi? B'nin konumu önemli. B'nin konumu şeyde, ne derler ona, S gen şey düzleminde. Sigma C omega düzleminde değil mi? Şu kompleks düzlemde S artı B'nin konumu önemli. Eğer burada çıkıyorsa, buralarda çıkıyorsa kararsız oluyor, tamam mı? Kararsız bölge burası. Şimdi kapalı çevrim transfer fonksiyonuna baktığımızda kapalı çevrimde bak şurası önemli değil mi? 2S artı A artı B o zaman oluyor. O zaman ne önemli hale geliyor? Açık çevrim şeyini sıfırı da önemli hale geliyor kapalı çevrimde değil mi? Yani için kapalı çevrim için kararlılıkta açık çevrimin sıfırları da önemli hale geliyor. Burayı anladınız mı? Yani bunun da negatif real part olması lazım. Dolayısıyla kapalı çevrim, burada o zaman ne olmuş oldu? Karakteristik equation 2S artı B olmuş oldu tekrardan. Şöyle yapalım. Kapalı çevrimde, çünkü kapalı çevrimde karakteristik polinomial burası ya. A da önemli hale gelmiş oldu değil mi? O zaman biz kapalı çevrim kararlılığına bakmak istiyorsak açık çevrimin sıfırlarına odaklanacağız. Açık çevrimin sıfırları da önem arz ediyor. Şunlar sıfırları ya, açık çevrimin sıfırları. Açık çevrimin sıfırları kapalı çevrimin kararlılığında önemli bir kriter haline geliyor. Peki bunu kavramsal olarak bildiğimize göre şimdi bir tane HS, en basitinden şöyle yapalım. Bir tane HS S eksi 2 gibi bir transfer fonksiyonu. Şimdi bu HS eşittir S eksi 2 dedik. Buraya da yazalım. HS eşittir S eksi 2. Şimdi bunu ne yapacağız? S eşittir J omega ya. Omega'nın değişen değerleri var. Şurası sigma. Şurası J omega. Şimdi buradaki sıfır değer. J omega işte sigma J omega. Buradaki kompleks uzaydaki sıfır değer HS düzleminde, yani şu da şeyin fonksiyonu. Bu S'in fonksiyonu olsun. Burada da S eksi 2'nin HS'in fonksiyonu olsun yani. HS'in fonksiyonu. Şimdi burada bir haritalandırma yapacağız. Şimdi ona değinelim. Şimdi S domaininde 0, yani S eşittir J omega, ya J omega'nın 0 olduğu noktada HS fonksiyonu hangi değeri alıyor? Omega'nın, yani şu omega fonksiyonu omega'nın 0 olduğu noktada bana söyleyin mesela. HS hangi değeri alır? J omega. Omega'nın 0 olduğu noktada eksi 2 değerini alır değil mi? Heh. 0 eksi 2 değerini alıyor. Şimdi Nyquist-Plot'un mantığını anlatıyorum. Ee, güzel. Peki omega'nın S-plane'de omega'nın mesela omega eşittir. Şöyle diyelim. Daha doğrusu S eşittir. 1 artı J. 1 artı 1J diyelim şöyle. Omega 1 olacak. Sigma 1 değerini alıyor.
omega 1 değerini alıyorsa mesela bu nokta için ne olacak? 1 artı 1j diyelim. 1 artı 1j. S-2 şeyde S-2 yani bu transfer fonksiyonunda ne olacak? Eksi 2 koyduk buraya. Şunlar götürdü. Eksi 1 oldu değil mi? Eksi 1 artı 1 artı j yani j1 artı eksi 1. Eksi 1 burası. 1j de burası. O zaman şu nokta buraya geldi. Shift etti değil mi? Mesela başka bakalım. Mesela şu iki değerini alırsa sadece iki değerini aldığını düşünelim. Yani yine omegası 0, omega değeri 0, sigma değeri S eşittir sigma artı c omega. Şöyle yapmamız lazım. Sigma değeri 2, omega değeri 0 gene. Dolayısıyla 2 eksi 2 o zaman ne oluyor? 0 olmuş oluyor. Yani bu iki değerini aldığında burası 0'a gelecek. Bu şekilde bir haritalama oluyor. Yani Nyquist'i çizmek demek bunu ne yapmak demek? Bu işlemin tek tek yapılması. Bu işlem tek tek yapılınca bütün buradaki noktalar yani S artı J omega'nın pardon sigma artı J omega'nın alabileceği bütün değerler buradaki transfer fonksiyonuna haritalanıyor. Nyquist plot bunu gösteriyor bize. Bunun şimdi koduna zaten bakacağız. Şöyle gösterelim. Devam edelim. Burada şimdi anlatmış mesela. Ne diyor burada? 2 değeri diyor değil mi? 2 değeri S artı 2 düzleminde 2C. Mesela S'imiz 2 artı 2C olsun. S eksi 2'de ne olur? 2C olur. Yani 2 artı 2C şöyle yapalım. 2 artı 2C J omega'da şu nokta nereye geliyor? S şu düzlemde imajiner HS, real HS düzleminde bu bir fonksiyon. Fonksiyon burada kodlanıyor. 2 artı 2C eksi 2 ne olacak? 2C'ye gelecek. 2C noktasına karşılık geliyor. S 1 artı J olsaydı 1 artı J olsaydı bu nokta neye karşılık gelecek? 1 artı J içerisinde eksi 1 artı J'ye karşılık gelecek. Eksi 1 artı J. Bu nokta bu noktaya karşılık gelecek. Böyle böyle bütün buradaki şeyler değerleri için bu fonksiyonun kodlanması Nyquist plotu veriyor bize. Şimdi Nyquist plotu neden elde edeceğiz onu da anlatacağım. Öncelikle bunu kavramsal olarak bunu bilmek lazım. Yani Nyquist aslında bir haritalama. Transfer fonksiyonunu alıyor. Açık çevrim transfer fonksiyonunu alıyor. Sigma J omega düzlemine kodluyor. Tamam mı? Bütün buradaki şeylerin. Şimdi Nyquist plotu çizdirdiğimizde evet Nyquist plotu hemen şuraya geliyoruz. Bunu kapatalım. 1 artı CS GS'yi 1 artı CS GS eşittir 0 fonksiyonuyla ilgilendiğimiz için biz yani şurada bahsetmiştik ya. Bu şimdi CS GS mesela HS dediğim transfer fonksiyonu açık çevrim olsun. Açık çevrim sistem olsun. LS olsun. Fakat biz kapalı çevrimde neyle ilgileniyoruz? 1 artı LS ile değil mi? 1 artı LS ile ilgilendiğimiz için aslında Nyquist plot bize 1 artı LS'nin 1 artı LS eşittir 0 grafiğini veriyor. 1 artı LS eşittir 0 grafiğinde kodlanan şeyi söylüyor. Yani o zaman LS GS ne olmuş oluyor burada? Eksi 1 olmuş oluyor değil mi? 1 artı CS GS 0 ise CS GS eksi 1 olmuş oluyor. Yani aslında burada 0 eksi 1'e shift ediyor. Kontur şeyinde. Aslında 1 artı CS GS'nin grafiği böyleyse CS GS'nin grafiği eksi 1'den başlıyor. Böyle shift etmiş hali olmuş oluyor. Open loop equation'ımız CS GS dedik değil mi? Open loop equation'da eksi 1'i çevrelemesi önemli. Eksi biri ne kadar kaç tur çevreliyor? Eksi 1'i kaç tur çevreliği Nyquist plot üzerinden eksi 1'i kaç tur çevrelediğini bir kere bunun bilgisine bunu bilmemiz gerekiyor. Tamam mı? Nyquist stability kriteri de bize neyi veriyor? Şimdi bir tane open loop transfer function'ım var. Z'miz kapalı çevrim unstable route'lar bulmak istediğimiz kısım. Z eğer sıfırsa sistem kararlı oluyor. Eğer kapalı çevrim transfer fonksiyonunda şey yoksa ne derler ona? Unstable kutupunuz yoksa kararlı olmuş oluyor. Onu da ne yapıyoruz? N gibi bir değer artı P gibi bir değer. P de
şeyin açık çevrim transfer fonksiyonunun nesi? Kutupları. Açık çevrim transfer fonksiyonundaki kutuplar kapalı çevrimde sıfırlara karşılık geliyor ya. Onu gösterdik ya. İşte açık çevrim kutuplarının sağ yarı düzlemde kalan kararsız kutuplarının sayısı. P'miz onu söylüyor bize. N'de neyi söylüyor? Eksi biri clockwise direction'da. Clockwise direction'da, yani clockwise dediğimiz şey saat yönünde. Saat yönünde çevreleyen, mesela buradan başlıyorsa sistem saat yönünde çevreli de, bir çevreli de, iki çevreli de. O zaman iki defa burada çevrelenmiş oluyor. Buradan kestiğimizde bak, iki defa çevrelenmiş. Demek ki bunun sayısı 2 atıyorum. Nyquist plot'a bakacağız. Nyquist plotta eksi biri kaç defa kaç tur çevrelediğine bakacağız. Onun sayısını yazacağız. P'de onun sayısı olmuş oluyor. Bu ikisinin toplamı eğer sıfırsa sistem kararlı diyor. Eğer saat yönünün tersinde çevreleme varsa o zaman da N negatif alıyoruz olarak kabul ediyor. Yine aynı toplama işlemini gerçekleştiriyoruz. Şimdi mesela örneğin şuna bakacağız. Bir tane burada örnek vermiş. Açık çevrim kutbumuz nedir burada? S artı 1 bölü S eksi 5. Tamam, güzel. Açık çevrim transfer fonksiyonunda hemen bakalım. Bunun kapalı çevrim, bu sistemi kapalı çevrim olarak şey mi, kararlı mı değil mi? Hemen geldik baktık şuradan. Kodda Nyquist ne demişiz burada? Kaşı argument Nyquist demişiz. Tamam. Kodumuz bu şekilde. Şimdi bakın, açık çevrim S eşittir TFS yazdık. Hemen L eşittir S artı 1 bölü S eksi 0,5 dedik değil mi? Hemen Nyquist plotunu çizdirdik. Evet, Nyquist plotu bu. Eksi 1'e bakın. Eksi 1'e bakıyoruz. Eksi 1'i bu çevrelediği sayıya bakacağız şimdi. P'yi ve N'yi bulacağız değil mi? Çünkü bizim Nyquist kriterimiz neydi? Z eşittir N artı P'ydi. N çevreleme sayısı, clockwise direction'daki çevreleme sayısı. P de açık çevrim sistemin kutupları. Bu ikisinin toplamının sıfır olması gerekiyor. Sıfırsa sistem kararlı. Kapalı çevrim kararlı anlamı taşıyor. Şimdi hemen bakıyoruz. Şimdi nereden başladık ona bakacağız. 1'deyken aldığı değer 1'deyken, evet, burada gidiyor bu 0,19 şöyle gidiyor. S artı 5. Onu mesela nereden anlıyoruz? Kutuplar, yani P'yi bulacağız değil mi? P eşittir. P neydi? Açık çevrimin open loop unstable faults değil mi? Unstable faults. Open loop unstable faults'ta ne var? Paydaya bakıyoruz. Payda da 1'e eksi 0,5 var değil mi? Bir tane 0,5'te varmış, tamam mı? Zaten belli. Bu ama tabii ki de çarpım şeklinde gelirse çok fazla bunun köklerine bakacağız. O zaman P'miz 1'miş. Değil mi? Sayı olarak baktığımız için P'miz 1. Şimdi N'ye bakıyoruz. N de çevrim sayısı değil mi? Eksi 1'i çevreleme sayısıydı. N'nin eksi 1'i çevreleme sayısı mesela burada şu Nyquist plotta nasıl gözüküyor? Eksi 1'in şeydeki çevrelenme sayısı. Bu saat yönünün çevrelemeye hemen bakalım şimdi. Şöyle bakalım. Saat yönünün tersinde çevreleme varsa negatif. Yani burada ne oluyor? Frekans bir şekilde bir tam tur atmış değil mi? Yani burada şeyden başlamış. Bunun sıfırına bakalım bir saniye. Şöyle bakalım. Evet, realin sıfır olduğu durum. Şöyle gelmiş, kendi üzerine kapatmış. Bak, sana neyi söylüyor, burada gösteriyor. Şu oklar neyi temsil ediyor? Şu ok neyi temsil ediyor? Yani buradan başlamış sistem, böyle kendi üzerine kapanmış değil mi? Saat yönünün tersinde dönüyor. Saat yönünün tersine dönmeyi bak gösteriyor. Saat yönünün tersinde olduğu için eksi 1 alacağız değil mi? Saat yönündeki çevrelemeler 1'di. Saat yönünün tersinde olduğu için eksi 1 alacağız. O zaman bir kez çevrelenmiş. O zaman saat yönündeki çevreleme sayısı da eksi 1. Şuna dikkat edin. Z eşittir, o zaman ne oluyor? Eksi 1 n artı p'ydi değil mi? Artı 1 eşittir 0 olmuş oluyor. O zaman sistem diyoruz ki system is closed loop stable. Tamam mı? Burada anlamadığınız nokta varsa söyleyin mutlaka. Mesela şuna bakalım. Bu kararlı, evet, step response zaten bu çıkıyormuş. Kapalı çevrim transfer fonksiyonunun step response'ına bakıp da buradan görebiliriz kararlı olup olmadığını. Mesela şuna bakalım.
S-1 S-0.25'in karesi. Hemen şimdi bunu bana söyleyin. V eşittir S-1 bölü S-0.25'in karesi değil mi? Nyquist plotunu çizdirdik. Nyquist plotu şu şekilde bakın. Counterclockwise çevrim okların yönünü görüyorsunuz değil mi? Okların yönü saat yönü tersine. Buradan başlamış böyle devam etmiş. Sıfır olduğu noktadan başlayıp da böyle artan şeyi takip ederek yapıyoruz bunu anlıyoruz. Eksi 1. Eksi 1 nerede? Eksi 1 burada. Eksi 1'i burada ne yapmış? Çevrelemiş. Şimdi bir de bunun açık çevrim transfer fonksiyonu kutuplarına bakıyoruz. S eksi 0.25'in karesi. S eksi 0.25'in karesi ne verecek bize? S eksi 0.25 şöyle yapalım. S diyelim. S eksi 0.25 çarpı S eksi 0.25 expand diyelim. S kare eksi 1 1.16. Sonra kutuplarına ne yapıyorduk biz kutupları bulurken? P eşittir roots kutuplar formülü. Buradaki vektörleri yazıyorduk böyle değil mi? Kutuplarını bulacağız. 1 eksi 0.25 S kare S bir de 1.16. Şimdi bunun şeylerine bakalım. Kutuplarına bakalım. Unstable kutuplar bizi ilgilendiriyor. 2 tane unstable kutbu var. O zaman Z eşittir N artı P ya. 2 tane. Demek ki burada 2. Peki N'de de kaç çevreleme var? Counterclockwise'da kaç çevreleme var? Bir tane çevreleme vardı değil mi? Buradan gelmiş böyle başlamış burada kapatmış. Eksi 1'i bir daha çevrelememiş. Yani bir çevreleme var. O yüzden ama counterclockwise olduğu için n eksi 1. O zaman 1 olacak. Bak Z 0 çıkmadığı için ne diyeceğiz? System is closed loop unstable. Bakın hemen görmüş olduk. Bunu kapalı çevreme kapattığımız zaman sistemin unstable olduğunu göreceğiz. Şeye doğru gidiyor. Negatif diyelim step responsı. Böyle kararsızlığa doğru gidiyor. Şimdi burada bırakalım isterseniz. Bir sorunuz yoksa Nyquist'te devam edeceğiz haftaya. Daha da pekişmiş olacak. Siz şimdi bu kodu kullanacaksınız. Bunun ders notlarını da verdim. Gönderdim size. Şuradan kontrol edin. Nyquist Lecture 1, Lecture 2. Bir de kod kısmında da şunu. Hatta Nyquist Stability Criteria yazalım şuna. Nyquist Stability Criteria. Tamam. Var mı burada soracağınız soru? O zaman tamam. Bu haftalık bu kadar. İyi Tamam. günler. Görüşürüz. İyi günler. Sağ ol. İyi günler. Sağ ol.